Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bir perde çalışması yaptım. Bir perdeye ihtiyacım vardı balkon camı için. Fakat bu çatı katı kapısı olduğu için böyle sivri gelen mecburen öyle bir perde yapmak istedim. Şu kısmı örmezseniz normal camlara da uygulayabileceğiniz bir model. Kadife yalnız koton. Pamuklu bir ip ve içinde keten olan tül. Bunlar tülcülerden kapılarda satılan parçalar ve kendi dizaynınızı oluşturacağınız bir miktar ip. Bu ip hafif bir ip olduğu için 50 gramdan 5 yumak, yani 250 gramdan şöyle bir parça arttı. Hafif ip olduğu için hiçbir ağırlığı olmadı perdeye. Gayet güzel oldu. Siz de kendi tasarımlarınızı bu şekilde biraz ip, biraz tül parçası ve dilediğiniz şekli vererek, dilediğiniz örgüyü yaparak harika perdeler yaparsanız hem tasarımınız size ait olur, hem elinizden çıkan kendi emeğiniz olur ve daha severek kullanırsınız. Burada yeni başlayanlar için sadece kafes örgüsü kullandım ki çalışması daha kolay olur diye. Siz bu aralarda dolgular yaparak da örersiniz. Daha da güzel olacağını düşünüyorum. Örgünün daha dik durması açısından. Evet, video az önce bitti. Şimdi pencerede nasıl durduğunu görsellerini çekeceğim. Onu da videonun sonunda göreceksiniz zaten. Hadi kolay gelsin. Biliyorsunuz perdecilerin kapısında mutlaka böyle tül parçaları bulunur. Yaklaşık 75 santime 2.15-2.20 santim uzunluğunda 4 parça tül buldum. Bunları da kaçırmak istemedim çünkü benim tül tercihim her zaman ketendir. Keteni severim. Duruşu da başkadır. Çok hafif pırıltıları olan güzel bir keten tül. Bu 4 parçayı balkon camında bir tüle ihtiyacım vardı. Onu da kullanmak istedim. Yani camın, kapının genişliği kadardan belki 1-2 metre daha fazla olması benim için yeterli. Çünkü öyle büzgülü, pileli perde istemedim ben. Biraz daha sakin duran, örgüyle zenginleştirilmiş tül kullanmak istedim. Gene dokusu birbirine çok uyan elimde böyle ipler vardı. 50 gram tüylü ip ya da kadife ip dedikleri iplerden. Çok hafif gerçekten. Hiçbir ağırlık vermeyecek tüle. Övünç iplikten aldığım iplerden ama şimdi ellerinde var mıdır bilmiyorum. Bayağı oldu çünkü alalı. Hem rengi hem dokusu birbirine birebir uydu. Tabii başka keten iplerle de örebilirsiniz. Yeter ki kullandığınız tülün dokusuyla ip dokusu birbirine tutsun, eşitlensin. Dediğim gibi pileli ya da büzgülü tül istemiyorum. Cam genişliğinden 1-2 metre fazla olması yeterli. Hem örgüyle bir genişlik kazandıracağım, hem görüntüsünü örgüyle, yani tığ işiyle zenginleştireceğim. Böyle bir perde kullanmak istedim. Önce makine dikişiyle bütün tülün etrafını, yani 4 parçayı da cam ölçüsü kadar kesip sonrasında makine dikişiyle, ki bu benim alanımın dışında, bunun için kızımdan destek alacağım. Etrafını kafes örgü örerek devam edeceğim ve 3 milim tığ kullanacağım. Şimdi şu şekilde bir dikiş yaptık. Yani tülü şöyle 2 kere kıvırıyorsunuz. Üzerine makine dikişi, sağ olsun kızım halletti. Ben dediğim gibi pek sevmiyorum bu dikiş işlerini. Şimdi 4 parça tül kullandım. Ve şimdi göstereceğim örgüyü bu 4 parçanın 4 bir tarafına da ördüm. Ama siz etek kısmında örgü istemiyorum, kumaş kalsın istiyorsanız bu sefer sadece üç kenarını şimdi göstereceğim şekilde öreceksiniz. Ama sadece bir sıra. Hemen bastırdığım katın dibine bir sık iğne. Araya 2 zincir. 2 zincir kadar mesafe bırakıyoruz.
Tekrar 2 zincir. Gene aynı mesafe. Zamanla elinizde, gözünüzde bırakacağınız mesafeyi ayarlıyor zaten. Alışıyorsunuz. Tüllerin, yani benim kullandığım 4 parça tülün etrafının 4 tarafını da bu şekilde ördüm. İki zincir, bir sık iğne. Şimdi siz etek kısmına örgü koymadan örerseniz 3 parçayı bu şekilde örün. Yani 3 tarafını, her parçanın 3 kenarını bu şekilde örün. Alt kısma isterseniz dokunmayabilirsiniz. Bir sonraki sıra yine kare görünümünü bozmadan 5 zincir çekiyorum ve sık iğnelerin üzerine gene bu sefer trabzan, tabii ki artık bir alt sıradaki olan sık iğneler sadece ilk sıra içinde. Şimdi kafesi örmeye başlıyoruz ve trabzanlarla 2 zincir, sık iğnelerin üzerine batıyoruz ve bu şekilde kafesler oluşturuyoruz. Pardon, 2. Köşeyi dönerken de şurası bastırılmamış olduğu için şöyle tutayım. Nasıl dönüyoruz köşeyi? En köşeye battığımız yere tekrar 2 zincir çekip aynı yere batıyoruz. Ve köşeyi oluşturuyoruz. Gene 2 zincir mesafelerle devam ediyoruz. Böyle daha iyi anlatacağım galiba. Kapının şekli böyle. Bu çatı katı olduğu için korneş burada. Yalnız tülleri şuradaki kısa kenarlar kadar kestim. Her bir, yani 4 tanesini de şuraya kadar yarım, 2 parça oluyor. Sonra buraya kadar da yarım yarım aralarda birleştirdim. 4 parçayı 2 parça haline getirip önden buradan açık. Tül buradan açık. Buradan isterseniz yanlara bağlarsınız, isterseniz düz bırakırsınız. Tam dikdörtgen şeklinde tül oldu. Yani şurayı sonradan örerek tamamlayacağım. Buraya kadar ki yaptığımız işlemler her cama, her pencereye, her kapıya olabilir. Tabii sizin kendi ölçünüzle. Benim mesela şu kısa kenar 1.80, 1 metre 80 santim. Şuralarda 1 metre 20 santim. Şu kısımlarda. Ben tamamen bu ölçüye göre kestim tülleri. Her birini eşit uzunlukta şuradan itibaren şurayı baz aldım ve hepsi eşit şekilde kesildi. Tekrar etrafını ördüm. Şurayı da bundan sonrasını çatı için yapanlar için söylüyorum. İster kumaş, ister tül, ister örgü. Ben örgü olarak şu üçgeni kafeslerle, aradaki ördüğüm kafeslerle gene doldurarak tamamlayacağım. Zevkinize bağlı, kendi ölçülerinize bağlı. Ne kadar tül kullanacaksınız, ne kadar örgü olarak tamamlayacaksınız, ne kadar parçaları örerek büyüteceksiniz. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Şuraya tül mesafesini de belirtmek istedim. 75 santime 1.80, 4 tane tül. Bu şekilde 4 tane. Tamamını, her parçayı sık iğnelerle ilk sırayı ördüm. Siz isterseniz alt kısma hiç örgü yapmadan da bırakabilirsiniz. Sonra bir kenarına 5 sıra kafes, diğer kenarına 5 sıra kafes. Şimdi ikinci parçayı nasıl birbirine ekliyoruz? İkinci parçanın, şu diyelim ki şu ikinci parça bu tarafına, yani
burada olduğu gibi bu tarafına da 5 sıra kafes ördüm. Bu tarafını örmedim. Örmediğim tarafla ördüğüm tarafı birleştirdim. Yani 5 sıra kafes, 5 sıra kafes, 5 sıra kafes oldu. Bu tülün yani perdenin yarısı. Diğer yarısını da aynı şekilde ördüm. Zaten ortadan açık olacağı için yani şuraya kadar bir tül elde ettik ki dediğim gibi bu tülü istediğiniz şekilde ölçüyle çalışabilirsiniz. Ama çatı katı için örenler şuradaki mesafeyi istediği gibi yapabilirler. Şurası bittikten sonra oraya da başlayacağım birazdan. Hep beraber göreceğiz. Şimdi birinci parçaya yanına yani uzun kenarına 5 sıra kafes. Sonra diğer kenarına 5 sıra kafes. İkinci parçayı bununla birleştirirken şuradaki ilk sık iğne sırasına kafeslerin son sırasını örerken ya birleştirebilirsiniz ya da dikebilirsiniz. Ama dikerek yapmak daha rahat olur. Çünkü birleştirirken kafes sayıları aynı olması lazım. Bu da biraz zorlayabilir. O yüzden dikerek yaparsanız daha iyi olur. İkinci parçayı da 5 kafesin son sırasında ya da dikerek buraya birleştiriyoruz. Şimdi diğer parçada zaten diğer tarafında da 5 kafes var. İki parçayı birleştirdim. Bir tane daha aynı bu parçadan var. 4 parçadan örmüştük çünkü. 4 parçadan 2 parça oluşturduk. Burası korneşe takılacak kısım. Biritleri dikeceğiz buraya. Fakat bu çatı katı kapısı olduğu için de şöyle şuradan başlayan şöyle hafif üçgen görüntüsü olacak bir örgü yapacağız şimdi buraya ki çatıdaki şu görüntüyü örgüyle dolduralım. Sık iğnelerle örgüyü daraltıp sırayı takip edip şöyle iki parçayı ördükten sonra hemen diğer iki parçayı ekliyoruz. 2 zincir, aynı örgüyü devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilk parça gibi örerek sırayı bitiriyoruz. Sıra sonunda sıra başında yaptığımız gibi 2 zincir, bir üçgen oluşturuyoruz. Sık iğne. Sık iğnelerle devam ediyorum. Arada rastladığımız ipleri de içinden yürütüyoruz. Şimdi çeviriyorum örgüyü. Bir zincir ve yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyoruz. Her sık iğnenin üzerine ilmek kaydırarak üçgen ördüğümüz ilmeğin içine kadar devam ediyoruz. Şimdi üçgen ilmekteyiz. Sık iğne. Sık iğne. Şuradaki mesafeden daha fazla mesafe vereceğiz. Şurayı biraz kısa tuttum. Bundan sonrakileri daha yani birit dikmek için daha uzun mesafeler bırakacağım arada. Devam ediyorum.
2, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kafes. Bunu biraz daha fazla paylı bırakacaktım. O yüzden devam ediyorum. Bir birit buraya, bir tane buraya, şöyle. Sonra şuraya. Buradan gene 2 zincir. Trabzanın üzerine gene bir üçgen oluşturduk. Sık iğnelerle geldik. Bir üçgenle kafeslere başlıyoruz. Şurada ördüğümüz şu üçgen ilmeği güzel bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. İkinci kafes sırasına çıkıyoruz. Devam ediyoruz. 2 zincir, trabzan, 2 zincir, trabzan. Diğer baştaki kadar mesafe kalınca, yani 12 kutucuk kadar doluyorum. Şu trabzanın üzerine gene üçgen örgüyü örüyoruz. Şöyle çeviriyorum ve sık iğnelerle devam ediyorum. On iki 13 kutucuk bırakarak tekrar 2 zincir, yanındaki trabzana gene bir üçgen, bir boşluk örüyoruz. Bu şekilde giderken güzel bir görüntüde olması için, düz bir görüntü olması için bu şekilde devam ediyoruz. Gene aralara 2 zincir, bir trabzan olarak sıraya devam ediyorum. Kenarlarda azalan, eksilen ilmekler ortaya doğru şöyle şu arada iki parçanın birleştiği noktada en kalın örgü oluşacak. Bu da çatının o üçgenini tamamen örgüyle kaplıyor. Yeterli yüksekliğe ulaştıktan sonra son sırasında sık iğne ile korniş düğmelerini sabitledim. İsterseniz bu şekilde geçmeli olanları da kullanabilirsiniz. Bu şekilde pratik oluyor, fakat kullanım sırasında bunlar aralarda düşebiliyor. O yüzden ben gene bunları tercih ettim. Şöyle en başından aralarda 7 kafes bırakarak diktim. Aşağı yukarı 10 santim, 10-11 santim açıklık bıraktım her düğmenin arasında ve 7 kafes bırakarak aralarda sabitledim. Şimdi sondayım hemen hemen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi 8. kafesin içinde bir tane sık iğne ördüm. Bir zincir ve aynı boşluğa bir tane daha sık iğne. Boşluğa 2 tane sık iğne, trabzana bir tane sık iğne,
boşluğa bir tane sık iğne, tığa geçiriyorum. Bir zincir, boşluğa bir sık iğne daha, bir tane de trabzana devam ediyorum. Son kafese bir tane daha tamamlıyorum. Şimdi devam ediyorum. Sık iğne örerek devam ediyorum. Bütün bu ördüğüm kafeslerin üzerine sık iğne örüyorum. Hiç ipi koparmadan devam ediyorum. Çıkan ipleri de aralarda sık iğnelerin içine hapsediyoruz. Kafesleri 2 trabzana, şimdi sık iğnelerle buraya kadar geldim. Burası çatı noktasının en tepe bölümü. Şuradaki ilmeği örmeyeceğim. Yani sık iğneleri örmeden geçeceğim bu ilmeğin kafesin içinden. Çünkü şu iki kanat perde birbirine yakın durması için. Burayı örersek burası açık duracak ve iki kanat da birbirinden bir hayli mesafeli kalacak. O yüzden buraya 2 tane sık iğne ördüm. Burayı hiç örmüyorum. Trabzanlara da batmıyorum. Hemen karşısındaki kafesin içine 2 trabzan örüyorum ve devam ediyorum. Bu şekilde birbirine yakın durması için ortada görünen kafese hiç örgü yapmadan geçiyoruz. Bu açıdan göstermek biraz zor tamamını. Büyük bir parça çünkü. Biraz tül, kendi el emeğimizle ve kendi tasarımımızla harika perdeler yapabiliyoruz bu şekilde. Örgü zaten çok basit. İsterseniz aralara dolgular da yapabilirsiniz. Hatta daha bile güzel durabilir. Yeni başlayanlar için kolay olmasını istedim. O yüzden sadece kafes çalıştım. Basit bir model yapmaya çalıştım. Zaten bunu izlerken de kendi modelinizi kendiniz bile yaratabilirsiniz izlerken. Şunun şurasını böyle yapsam daha iyi olur. Şöyle yapsam daha iyi olur dersiniz zaten izlerken. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene işinize yarar, emeğinize değer bir ürün olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.